Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz, bakın mumları yaktım. Burada tası doldurdum su. Sebebi nedir? Sebebi. Bakın sebebi, öyle bir davet oldu ki davette kim geldi? Çok farklı biri geldi. Tahmin edemeyeceğiniz, daha doğrusu tahmin edemeyeceğiniz biri geldi. Uzun zamanlarda olan biri değil aslında. Yani uzun zamanlardan olan biri değil. Kısa zamanda tanıdığımız biri geldi. Değişik şeylerden bahsetti. Bir de şöyle bir şey var. Bakın, videolara ara veriyoruz. Ara verdikten sonra bana gerçekten çok uzun geliyor. Mesela ne oluyor? İşte salı günü video olmuyor. Çarşamba günü video olmuyor. Çarşamba günü biliyorsunuz ne oluyor? Geliyor. Fragman geliyor. O sıra baya bir mesafe koymuşuz gibi oluyor. Yani sizden bir uzaklaşmış gibi oluyoruz. Benim uzaklaşmış olmam, aslında uzaklaşmıyorum. Yani imkanlar ona el veriyor. Yavaş yavaş bu işler biraz yavaş yürüyor. Yavaş yürümenin sebebi ne? Videonun işlenmesi, videonun gönderilmesi, yayınlanması, bilmem çalışmalar, davetler ancak bu şekilde oluyor. Herhalde bir şeyler yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun sponsoru Ufuk Orcan. Bir de sen gör. Özel defterine ismini yazdık. Bakın, Ufuk Orcan. Ufuk Orcan sevgilerimle. Buradan Ufuk Orcan'a çok teşekkür ederim. Saygılarımı, selamlarımı sunarım. Kendisi şu an Somali'deymiş. Somali'de. Buradan Somali'ye saygılar, selamlar olsun. Somali'de görevdeymiş. Bakın. Kendisine Rabbim işini gücünü rast getirsin. Kazadan, beladan, kötü insanların şerrinden korusun. Cümlemizi korusun. Arkadaşlar, eğer ki videolarımızın herhangi birine destek olmak için sponsor olmak istiyorsanız hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Şimdi bu boyut ile şimdi size Babil yolculuğundan bahsedeceğim. Babil'e gelecek olan arkadaşlarımız var. Bizimle gelmek isteyen, yani benimle gelmek isteyen birçok arkadaşım var. Bir de Mezna'ya gelmek isteyen birçok arkadaşımız var. Mezna'ya gelmek isteyen. Bugünkü gelen davette şöyle bir şeyden bahsetti. Bugün aslında fragmanda her şey anlatılmaz. Fragmanda bazen Poyraz bana diyor, ya Ömer abi diyor, her şeyi anlatıyorsun diyor. Kaçıyor diyor, heyecanı kaçıyor. Heyecanı kaçtığı için diyor, hani her şeyi anlatma diyor. Diyorum ki her şeyi anlatma da, yani fragmanı izleyen arkadaşımız videoyu da izler. Fragmandaki gibi olur mu hiç? Olmaz. Davettenin dediği şu, insanlar diyor, mezaya gelmek isteyenler eğer boyuta girerse evin içinde mesela avere avere gezecekler, değil mi? Ya da sokakta avere avere gezecekler, mezaya gelmek isteyenler. Bu nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağız? Mezaya gelmek isteyenleri nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Siz söyleyin. Şöyle bir şey söyledi davette. Davetlinin dediği, aslında bunu ben daha önce söyledim de sonra davetli kendi söylemiş gibi yaptı. Yani böyle bir şey söyleyecekti demek. Şimdi mesela uyudunuz, değil mi? Uyudunuz. Mezaya gitmek isteyen herkes uyudu. Herkes kaçta uyuyor mesela? Herkesin uyuduğu bir zamanı söyleyin. Bir saat. Kimisi 10'da uyuyor, kimisi 1'de uyuyor, kimisi 12'de uyuyor, kimisi 2'de uyuyor. Uyku anında. Mesela mezaya kim gelmek istiyor? İşte 5000 kişi gelmek istiyor. Bizi izleyen kaç kişi oluyor bazen? İşte videolarımızı izleyen 25 bin, 30 bin kişi videolarımızı izliyor. Bu izleyen arkadaşlarımız mezaya gelmek istiyor. Düşünün. 25 bin, 30 bin kişi ne olacak mezaya gelmek için? Kafayı mı yiyecekler? Yani şöyle ortalıkta kafayı yemiş gibi dolanacaklar mı? Benim burada boyuta girdiğim zaman burada kendim dolanıyorum ya. Onun gibi mi olacak? Hayır, öyle olmayacak. Mezaya gelmek isteyen kişiler uyudu mesela, uyudu. Farz et ben burada uyudum. Saat işte 3'te, zaten 3'ten sonra 3'e kadar artık uyumamışsa bir arkadaşımız, o da artık mezaya gelemeyecek büyük ihtimal. Saat 3'te uyudu. Tam bir uykunun içinde. REM uykusuna dalacak, REM. REM uykusu nedir? REM uykusu bu felçlik uykusudur. Yani insan uyuduğu zaman vücut kendini REM uykusuna daldırır ve
bütün uzuvlarını felç eder. Ağzına kadar, çenene kadar, her şeyine kadar felç eder. Niye felç ediyor? Çünkü rüyada gördüklerini taklit etme diye. Mesela rüyada koşuyorsan, eğer REM uykusuna dalmamışsan, seni felç etmemişse vücudun, kendi sen işte bütün uzuvlarını, bütün her organlarını işte durdurmamışsa sen de koşarsın rüyada. Eğer rüyada bağırıyorsan normal hayatta da bağırırsın. Bazı insanlar rüyada bağırır, normalde de bağırır ya. Onların bazı psikolojik nedenlerden dolayı REM uykusu sağlam bir şekilde çalışmaz. Bazı insanlar da mesela uyur gezer olur. Uyur gezerler de aslında rüyada geziyor ama REM'e dalmadığı için böyle yürüyerek gidiyor işte. Mesela kalkıyor, yürüyor, odadan odaya gidiyor. Aslında rüyada gidiyor. Ama REM'e dalmadığı için bunu bir sefer uygulamalı yapıyor. Demek istediğim şu. Herkes REM'e dalacak. REM uykusuna dalacak. REM uykusuna daldıktan sonra herkes, isteyen kişilerin hepsi mezaya gelecek. Mezaya gelecek, kulübeye giriş yapacağız. Kulübenin içine. Çünkü ben yorumları okuduğum zaman, yorumların hepsini okudum. Çoğu arkadaşım ben de gelmek istiyorum. Ben de mezaya gelmek istiyorum demiş. Bu arkadaşlarımızın hepsi farz et kulübeye geldiler. Kulübenin içine girdik. Kulübeye girdik, herkes oturdu. 30 bin kişi nasıl sığacak? Sığacak. Bir şekilde sığacak. Bir şekilde herkes kendini orada görecek. Ama orada çok kalabalık olmayacak. Çok farklı bir şey. Bunlar değişik şeyler. Orada muhabbet edilecek. Orada Allah dostlarıyla muhabbet edilecek. Allah dostlarıyla konuşulacak. Bir şekilde orada istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Mesela her şey dediğim şu. İşte benimle sohbet edeceksiniz. Orada Allah dostları İbn Karuf'u göreceksiniz. İbn Necemi'ni göreceksiniz. Orada farklı farklı sohbetler olacak. Ve orada belki de çok güzel kademeler atlanacak. Çok güzel şeyler anlatılacak. Çok güzel ibadetler. Orada söylenen ibadetler, belki orada verilecek olan zikirler. Çünkü şöyle, Allah dostunun bir sevdiğine, bir arkadaşına, bir Allah dostunun verdiği öğüt, verdiği zikir, verdiği ibadet. Mesela çok güzel bir ibadet olabilir. Düşünün, herkes geldi. Orada toplanıp böyle yapacağız. Bir de şöyle bir şey var. Bazı bayan arkadaşlarımız yazmış. Demiş ki biz bayanız, hani bayanlar gelmeyecek büyük ihtimal, çok üzülüyorum, ben de gelmek istiyorum diyenler var. Şimdi şöyle bir şey var, size söyleyeyim. Bakın, bazı gecelerde, bazı mübarek gecelerde, işte kandil gecelerinde camilerde bayan yerleri yok mu? Bayanların olduğu yer var mesela. Mesela şöyle söyleyeyim, Eyüp Sultan'da işte bayanların olduğu yer var. Eyüp Sultan Camii'de içeriye girdiğin zaman, o büyük camide, biz erkekler aşağıda kalarken bayanlar da yukarıda şöyle camiyi çeviren bir şey var. Balkon var, yani yarım balkon dönüyor. Onun üstü de zaten perdeyle kapalı. Bayanlar da orada oluyor. Mezrada da büyük ihtimal kulübenin içinde, belki de işte bir üst katta perdeyle çevrili bir yerde olabilirler. Bizim mesela erkeklerin görmediği bir yerde. Onlar da sohbeti dinleyip sohbete dahil olabilirler. Orada vaazlar, İbn Karuf'un vereceği vaazlar olabilir. İşte ölüm hakkında konuşulacak, Allah'ın emir ve yasakları hakkında konuşulacak şeyler olabilir. Birçok değişik şeyler olur ve bu nasıl olacak? Benim orada olduğum zamanki gibi olmayacak. Ben boyuta girdiğim zaman ben saçmalıyorum. Nasıl saçmalıyorum? Çünkü boyuta girdiğim zaman akıl baştan gidiyor ya. Ben buradayım, Poyraz da beni çekiyor. Burada bir şeyler saçmalıyoruz. Ama orada öyle olmayacak. Orada herkesin aklı başında olacak. Çünkü niye? REM uykusunda. Yani herkes uykusunda gelecek oraya, ama gerçek gelecek. Rüya görecek ama rüya değil. Farklı bir şey olacak. Bunu eğer bu olursa, eğer bu gerçekleşirse, o zaman ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Tabii gerçekleşirse. Şu mum var ya, dans ediyor sabahtan beri. Söndüreceğim. Sabahtan beri dans ediyor bu. Bakın, bunda hiçbir şey yok. Bu akıllı. Bu da akıllıydı ama bu oynuyor yerinde. Niye oynuyor? Sen de söndüreyim. Sen de sön bakalım. Öyle dediğim gibi o şekilde olmasını düşünüyorum. Yani o şekilde olacak.
Babil'e gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Babil'e benimle beraber yolculuk etmek isteyen arkadaşlarımız var. Ben çok kişiyi okudum, çok arkadaşımız da gelmek istiyor. Birçok arkadaşımız da birçok şeyden feragat edip birçok şeyi hibe etmek istiyor. Hepsine teşekkür ederim. Hepsi benimle gelmiş gibi oldu. Ben hepsiyle sanki gitmiş kadar oldum. O kadar güzel insanlar var ki hepinizden Allah razı olsun. Yani bilmiyorum, eğer olursa ben isterim, gönül ister ki herkesi götürmek. Gönül ister ki 115 bin arkadaşımı oraya götürmek, beraber yolculuğa gitmek, beraber konaklamak, beraber dinlenmek, beraber sohbet etmek, beraber birçok şey yaşamak isterim. Daha doğrusu yani neden olmasın ki? Olabilir değil mi? Olabilir. Arkadaşlar, hedefe destek olan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Doğan Tepe, Onur Güllü, Mehmet Dinç, Ferdi 16, İbrahim Karanfil, Adnan Bölükbaş, Muhammed Alaaddin İşcan, Çiğdem Köse, Ömer Polat, Dilşat Tiryaki, Emrah Koç, Birgül Karakütük, Turhan Han, Doğan Tepe, Yasin Bayrak, Mevlüt Adıyaman, Erdal Saylık, Karakteristik Elma, Eslem Beşir Ulok, İnşallah Meskin, Mehmet Dinç, Nalan Akgün, Hakan Tiryaki, Ayşe, Bay Esmer, Aysun Bekrek, Ayarsız 38, Elmas Abla, Öznur Öbek, Berican, Mert Yıldız. Buradan hedefe destek olup bizlere destek olan arkadaşlarımıza Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin, kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Hepinize buradan selamlarımı sunuyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.